zaman şu anda yayındayız diyelim. Yayına Evet, başlayalım. başlayalım. Başladık şu anda. Serkan nasılsın? Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın Erhan? Teşekkür ederim. Bir hafta ara verdik. Bir tatil yapalım Evet, dedik. Almanya'dan gittik, evet. uzaklaştık. Bir Danimarka yollarına düştük. Burası Hı Danimarka, hı. Almanya'nın çeşmesi gibi bir şey. Yani Kuzey Almanya'da oturuyorsan işte tatile nereye gidebiliyorsun arabayla? İşte ya Hollanda'ya ya Danimarka'ya gidiyorsun. Orada eğleniyorsun, tekrar geliyorsun yani. Biraz yani doğa olarak benzer ama başka bir dil duyduğun için yurt dışına çıkıyorsun. O yüzden bir tatilmiş tatilmiş gibi Ha, geliyor. doğru. Evet. Evet. Hiç Ama güzel. benzemiyor mu Danimarka diliyle? Ne deniyor Danimarka diline Türkçe? Danca mı? Danca oluyor herhalde. Dansk. Evet. Kendileri Hı hı. evet Danca oluyor. Yani benziyor. Benzemesine benziyor. Yani biraz kulaktan böyle yani bir Hollandaca gibi değil. Hollandaca'da bayağı Ha. bir anlıyorsun. Almanca bilen biri Hmm. Hollandalı ile karşılaştığı zaman böyle kelimelerin böyle tınısından falan bunun ne dediğini anlayabiliyorsun ama Danimarkaca biraz ya da Danca'da biraz sıkıntı var. O yüzden biraz da farklı dil ailesi gibi. Yani bilgim yok o konuda ama herhalde bu ikisi de iki dil ailesi de E, işte Cermenlerin kullandıkları e, Evet. Evet. oluyor ama Danimarkaca biraz yani ya da Dence biraz sıkıntı yani hiçbir şey anlamıyorsun. Bir kere biraya öl diyorlar yani. Düşünsene öl. Bir aya mı? Evet, bira öl. Olmadı o ya. Benim bütün hevesim kaçtı. İçemem şu an yani öyle bir şey. Bugün karşıma gelse. Öl de Almanca'da yağ demek yani düşün. Öyle. O, o kadar değişik bir dil. Ama Danimarkalılar iyiler yani baya böyle Hmm. soğuk değiller, baya sevecenler. O yüzden oraya gittiğin zaman hakikaten böyle bir hoşuna gidiyor. E, Ne güzel. Ne güzel. İyi vakit geçirmişsin. Sevindim. evet, şimdi tatildeyken tabii bayağı bir şey oldu yine e, Evet. yapay zeka alanında. Gündem yoğundu yapay zekada bu geçtiğimiz hafta. Gündem feci yoğundu. Claude yaptı yapacağını yine. Böyle bir Evet. perdelerin arkasından bir şeyler dedi, bir şeyler demeye çalıştı. Bir başka bir modelimiz var dedi. Hı Ama hı. insanlık buna daha hazır değil dediler. Evet. Şimdi yani insanın neye hazır olmadığı konusunda yani bu yapay zeka modeli o kadar başarılı ve benchmarklarda o kadar ilerideymiş ki yani bu modelin bulduğu kritik açıklar yazılımda mesela işletim sistemlerinde ya da cloud altyapısında olsun ya da işte open source'ta olan açıklar, bug'lar, kritik açıklar hemen gün yüzüne gelebilir diye bir endişeleri var. Yani Hı. bu zero day dediğimiz türden bug'ları hemen bulabiliyormuş bu yeni model. Ve Allah Allah. ve ilginç ve hakikaten de bu OpenBSD dediğimiz yani bu işletim sistemi açık kaynak kodlu işletim sistemi içerisinde bulunan 27 senelik kritik bir açığı hemen yapmış, ifşa etmiş yani. Bu yüzden de korkuyorlar. Arkadaşlar diyorlar ki yani bunu biz şu anda piyasaya çıkaramayız. Piyasaya çıkarırsak ortalık karışır. Bu sebeple de işte bir konsorsiyum gibi bir şey kurdular. İşte bu yeni projeye ne diyorlar bu yeni projeye? Glasswing diyorlar. Bu Glasswing'de de böyle partnerleriyle beraber işte arka planda kritik açıkları ortaya çıkarıp bunları işte bu model yani ortaya çıkmadan kapatmaya çalışacaklar. Hı hı. Daha çok bu cyber security alanında Evet. çok böyle odağa koydular. Ve hakikaten de yani paylaştıkları verilere bakılırsa bu Bakalım. software engineering bench dediğimiz bir test şeyi var. Bu ellenlerin test edildiği bir benchmark testleri var. Burada %93 diyorlar. Şimdi Çok ciddi. %93.9 hatta. Evet. Ve
şu anda ekranı da paylaşayım. Evet. Şu anda Paylaş. ekranda da şu Mind Studio'nun işte bir blogundan alıntı yapıyorum şu anda. Onların dediklerine göre işte %94'e varan, neredeyse %94'e varan işte yazılım mühendisliği problemlerini çözebiliyormuş. Ve bu aslında bayağı iddialı bir yüzde. Çünkü Evet. %94 demek yani hakikaten yazılım mühendisliğini bir şekilde 2 daha 4 olayına getirebilecek bir oran bu. Evet. Hani o confidence dediğimiz yani bu yapay zeka güveni hakikaten de bayağı bir artıracak bir oran %94. Ve bir başka testte de bu şey diyorlar bunu multimodal yani Hı hı. aynı anda işte sadece text yani yazı işleme değil de işte buna resim, müzik artık Ses verebilir. Evet. grafik falan Hı hı. ne her şeyi verebiliyorsun ve yüzde yazılım mühendisliği multimodal score'u da %59. Bu biraz az gibi görünüyor ama Evet. aynı tasklarda yani aynı benzer görevlerde insanların ulaştığı seviyede %65-75 dolaylarında. Yani Ha. yüzde yani bu multimodal benchmarklarda daha çok böyle PhD seviyesinde, college ve üzeri seviyesinde böyle bir domain bilgisine gerek duyuyor bu problemleri çözebilmek için ve insanlar da bu problemleri zaten %65 ve yani en uç, en exceptional diyelim outlier yani e, bayağı kafası çalışan adamlar %75'e kadar çıkabiliyor bu problemlerde ve bu model %60'a kadar çıkıyor. Hmm. Yani bu bayağı bir düşündürücü diyebilirim. Çünkü hakikaten artık bu yapay zekanın geldiği bir sonraki level diyebiliriz. Yani bu hem yazılım geliştirme olayında hakikaten de %94 demek. %94 bayağı bir yazılım mühendisliği problemlerini içeriyor. Ve bunu sana şu şekilde söyleyebilirim yani belki bilmeyenler olabilir bu SWE yani Software Engineering Bench nasıl yapılıyor diye bahsetmek Ben gerekirse. bilmiyorum şahsen. Evet. Evet bu Öğrenelim. şey GitHub'daki işte belli başlı bir büyük şeylerin repoların işte içerisindeki e, işte report edilmiş bug'ları bu model kendi kendine okuyor ve bir çözüm geliştiriyor. Bu işte bu genellikle bu Python işte bu Python library, Python kütüphaneleri, Python projelerinde ile ilgili repoları bunlara veriyorlar. Bu modelleri veriyorlar ve bu modeller kendi kendilerine işte report edilen issue'ları işte GitHub üzerinden kendi kendilerine çözüyorlar ve çözüm üretiyorlar ve testlerin de geçmesi bekleniyor tabii. Sadece yani birinin onu şey yapması lazım, değerlendirmesi lazım. Yani bu çözüm geçerli mi değil mi diye. Ve modeller testlerini de yazıyorlar ve bu testlerin geçmesi gerekiyor. E, Bunun bir de şeyi var, verified'ı var. Yani Software Engineering Bench testinin bir de verified olayını var. Yani onaylanmış olanı var. Burada da işte aynı issue'lar, aynı işte task'ların benzerlerini ama insanlar veriyor bu sefer. Yani kendileri gidip aramıyor da yani language model Evet. yapay zeka gidip de mesela o issue'dan yukarıdan aşağıya çalışmıyor da insanlar o listeyi tame yapıyorlar. Yani rafine ediyorlar ve hani böyle bir her benchmark'ta böyle bazı tasklar çok kolay olmasın da öteki benchmark'ta mesela taskların ortalaması daha zor olabilir. Yani onun bir standartını yakalamak için işte insanlar hangi taskların ya da hangi bug'ların yapay zekaya verileceğini işte düzenliyorlar diyelim. O Evet. standarda tutturmak için. Ve bu testlerde işte %94'e varan bir başarım elde Çok etmişler iyi. ve çok ileri hakikaten.
Ve Orada bir şey gördüm. gördüm Bu paragraf paragraf içerisinde. içerisinde. Ne Ne diyor? diyor? 2024'ün 2024'ün ortalarında ortalarında GPT-4 ve Claude 3.5 Sone %40-55 %40-55 civarında dolaşıyordu dolaşıyordu diyor. diyor. evet, evet, Yani evet. bir Hakikaten. taraftan da Bir taraftan şunu da görüyoruz. görüyoruz. Claude Claude 3.5 Sonnet de aynı zamanda Anthropic'in Anthropic'in modeli. modeli. Yani Yani Anthropic ne Anthropic ne kadar kadar aşama kat etmiş 2 2 yılda. yılda. Evet, kesinlikle. Onu da görüyorum. Ve büyük bir atlama bu. Büyük bir atlama tabii. Ve şu anda dediğim gibi arka planda bu kendi oluşturdukları araştırma grubu içerisinde büyük firmalar, bunların içerisinde Microsoft'ta var, Amazon'da var ve JP Morgan gibi işte enstitüler de var. Bunların işte arka planda bir araya gelerek sistemlerindeki şu anda zero day açıklarını arayıp zamanlıca bunları kapatmayı ümit ediyorlar bu modeli kullanaraktan. Ha. O yüzden Bu de bekleniyor işte, bir de. tabii yani bu model piyasaya gelmeden ve sistem çökmeden o zamana kadar işte bu kritik açıkları kapatacaklar. Şimdi bu haftaki konu bu. Claude Evet. Mythos. Şimdi Anladım. Ben buradan buyur. şimdi Benim benim şöyle bir de yorumum olacaktı. buyur sen buyur, ben çok konuştum. Tamam ben Ben buyurayım. buyurayım. Ha, yok Yok estağfurullah. estağfurullah. Araya şöyle girmek girmek istedim istedim sadece. sadece. Anthropic'in bunu Bunu bekleyerek bekleyerek yani bu büyük firmaların, bankalar bankalar olsun, olsun, yazılım şirketleri olsun, onları bekleyerek bekleyerek açıklarını kapatmalarını bekleyip bekleyip ondan sonra piyasaya sürmesi aslında ne kadar hani çok hayranı gibi konuşmak istemiyorum. Ne kadar iyi niyetli. Yani iyi. Hani eskiden Google'ın dediği don't be evil vardı yani o tarz bir şirket şu an yani. Hani önce insanların iyiliğini düşünüyor. Hani önce hani şu an hiç kimseye hesap vermeden bu modeli çıkarabiliriz. Kimseye hesap vermek zorunda değil mi? Ama hayır önce kaos olmasın diye bunun önüne geçiyor. Ben harika bir şey olarak görüyorum. Evet. Evet, yani belki iyi niyetli tabii görünebilir ama arka planda tabii yaptıkları anlaşmalar ne kadar işte cash flow Tabii. falan. Ama onlar normal şeyler. Şimdi Anthropic yani Tabii. böyle bu tip bir ürün çıkarıyorsa tabii buradan da para kazanması gerekiyor ve Tabii işte ama bunu şu şekilde de yapabilirlerdi. İşte direkt piyasaya çıkarıp işte ortalığın yıkılmasını, çökmesini de bekleyebilirler. Zaten her yaptıkları Aynen. açıklama bir firmanın sonu oluyor. Borsayı etkiliyor. Borsayı etkiliyor. Şu anda yazılım firmalarının durumu ortada, işte Microsoft olsun, Adobe olsun, SAP olsun falan. Bütün Yani- SaaS firmaları. Evet. Evet, bütün yazılım SaaS firma ya da SaaS firmalarının ve işte burada mesela benchmark testlerine baktığımız zaman mesela şu evet, anda görelim. hakikaten yeni Of. yani Opus'tan da benchmark iyi, evet. Opus'tan da iyi ve sanırım Evet. yeni benchmark Mythos olacak. Yani bütün diğer modeller Tabii. işte bu Opus'u Tabii. benchmark olarak alacaklar ve yani Evet. Code'deki atlamayı görüyorsun değil mi? Yani Evet. Mükemmel. yüzde Evet. %64'ten %83'e çıkıyor. Multimodal'da da çok belirgin bir atlama var. Bu multimodal tabii şeydeki yazılım mühendisliğiyle ilgili olmayan multimodal'lar. Anladım. %59 olan yazılım mühendisliğiyle ilgili olan multimodal'lar. Bu genel sanırım buradaki benchmark'taki olaylar. Yani şu anda Anthropic tekrardan yani piyasayı sallayacak gibi görünüyor. Zaten sallıyorlar her yeni Zaten bir haber sallıyorlar. alıyorlar şu anda. Evet, daha da sallıyorlar işte. Ama mesela bu çıkış zamanı da bu duyuruyu yaptıkları zaman da biraz manidar. Çünkü birkaç hafta önce biliyorsun Anthropic ile Amerikan devleti arasında biraz sıkıntı vardı. İşte bu Evet. Özellikle Pentagon. Pentagon. evet. İşte bu modelin ne şekilde kullanabileceği konusunda ve Amerikan hükümeti de OpenAI ile anlaşmaya varınca, Anthropic'e yol gösterince bak bizde daha iyisi mi var Daha demeye iyi. çalışıyorlar. Mesaj mı veriliyor? Evet, mesaj mı vermeye çalışıyorlar? O da bir manidar bir tabii durum yarattı. Ama gerçek şu ki şu anda Anthropic yani çıtayı bir üst noktaya koyacak. Bir üst Kendi noktaya Opus koydu. Evet. tabii. Evet, Şimdi işte sen bu sayfadayken söyle abi. Söyle abi.
Yok sen de. Benim Mitos'la ilgili söyleyeceklerim bunlar zaten. Çok fazla da bir bilgi yok. Zaten çok fazla bir bilgi paylaşmıyorlar. Sadece bir işte bu proje sayfasını işte o konuyla ilgili bir yazı yazdılar. Onun dışında hep böyle veriler, içeriden gelen veriler. Yani bu açıkta bir şey yok. Açıkta kimse bu modeli test edebilmiş değil. Bu yüzden de pek de bilgi yok bu konuda. Pek de ilgi yok. Yok. Şimdi Şimdi şu şu dikkatimi dikkatimi çekti. Bu çekti. Bu sayfada sayfada karşılaştırmaya karşılaştırmaya bakarken bakarken hani Opus benchmark benchmark diye burada burada hani hani de Evet. facto. de facto. Ki rakiplerine bakalım. Yani en yakın iki rakibi OpenAI ile hani Google değil mi? Evet. Sayfanın en altında o karşılaştırmalar vardı. En En altı altı mı? mı? Biraz daha üstü üstü oldu. oldu. Biraz daha üstü üstü herhalde. Hı. Çünkü Şey Şöyle gördüm bak. ben. Neredeydi o? Neredeydi o şey? Yani Yani GPT GPT 5.4 5.4 ile ile kıyaslaması var. Aşağıda gözüküyor. gözüküyor. Sanırım burada gözüküyor. Evet, 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 aşağıda aşağıda GPT, GPT bak bak aşağıda. Popular Popular comparisons comparisons diyor. Cloud Cloud Mythos Mythos evet, o. ona Ona bakalım bakalım mesela. mesela. Ha, evet. Ha, evet. Evet, Evet, ona da burada- fark atmış. Burada da zaten sanırım burada mesela kodlamada bir benchmark yapılmamış. Ha, Ha, evet. evet. Orada bir boşluk var. Başka bir Doğru, model hepsi deneyelim. Mesela şu an Gemini 3.1 3.1 Pro Pro vardı vardı yukarıda. yine. Yine. Mesela- Ona 94 yazıyor. Gemini Ee, ama bunlar farklı şey- modellerle. Sadece şu mesela Mythos'ta doğru. sadece 2 karşılaştırma var. Ama biz kendimiz seçebiliriz. Mesela sol taraftan Mythos olsun, sağ tarafta Gemini 3.1 olsun mesela. evet, bakalım. bakalım. Bak burada da mesela sanırım veri yok. Evet, O eksik, yüzden eksik, karşılaştırma evet, yapamıyorlar. Evet. Doğru Doğru karşılıyor. karşılıyor. Tamam, o zaman O zaman çıkmasını çıkmasını bekleyeceğiz. bekleyeceğiz. Görülsün. Görülsün. Neden GPT'yi GPT'yi gündeme getirdim? Şundan dolayı GPT bildiğiniz gibi OpenAI'nin OpenAI'nin modeli. Hı hı. OpenAI'nin bir iç yazışmasında tedirgin oldukları ortaya çıkmış. Yani hani Entropi konusunda, daha doğrusu cloud konusunda diyelim. Hı hı. Yani çünkü pazar payını kaybediyorlar sürekli. Hı hı. Antropi'ye. Bu tabii şirket çapında bir alarm etkisi yaratıyor. yaratıyor. Anladım. Bilmiyorum. Göreceğiz. Yani OpenAI'nin yerini ben bir öngörüde bulunmak istemiyorum ama yani şu an bu bu ivme itibariyle Antropik OpenAI OpenAI tahtından tahtından indirecek indirecek gibi gibi gözüküyor. gözüküyor. Ve benim bir sıkıntılı bir olay daha var. Biliyorsun ki ben biraz bu yapay zeka konularında biraz daha tedbirliyim. Evet. Hani Evet. hep biraz da bu insan tarafını Tabii ki. kolladığım olmuştur yani önceki tartışmalarda. Ama şimdi bu başarım yani %94'lük yazılım mühendisliği alanındaki başarım bayağı bir ileri düzey. Yani bu sakın şeye doğru gidiyor yani bu yazılım mühendisliği 2-2-4 gibi bir matematiksel bir olaya gidiyor. Yani sanırım bu şu anda nasıl bir hesap makinesiyle yapıyoruz yani arkasındaki 2 daha 4 müdür ya da 23 çarpı 24 şu mudur yani bunu nasıl düşünmüyorsak bir zaman gelebilir ki yani bu yazılım mühendisliği görevlerini de hakikaten düşünmeden sanırım yapay zeka devretip tamamen işte sonuç odaklı çalışmaya başlayacağız gibi duruyor. Kesinlikle. Benzer bir şekilde ben bizim şirketten örnek vereyim. Engineering All Hands yapıldı. Hani mühendislik genel toplantısı. Ve Vice Vice President President ne deniyor? Başkan yardımcısı. Hı hı. Yani Yani mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı dedi ki şimdi biz bu çeyrekte yapay zeka kullanmayanları cezalandıracağız demedi Dövüyoruz. tabii ki. Ama şey dedi yani teşvik edeceğiz. Tamam. Hepimizi kullanalım. Yani sanırım bu çeyrek değil ama diğer çeyrekte ya da yakın bir zamanda diyeyim ben sana. Biraz mecbur tutacaklar gibi gözüküyor. Çünkü CTO'muz da şöyle bir şey dedi. Bu yapay zekayı kullanırsanız yani hepiniz bir yazılım mühendisi müdürü olacaksınız ve bu yapay zeka sizin altınızda çalışan yazılım takımı gibi olacak. Yani herkesin buna dönüşmesini istiyor. CTO. Evet. Yani Çok ciddi. Yani biz şeyi arttırmak durumundayız dediler. Üretkenliğimizi. Bunu Bunu da en iyi yapay zeka ile yapabiliriz.
Kısmen katılıyorum ama şu an bizim darboğazımız kodların bu ayrı bir konu tabii. Çok detaya girmek istemiyorum. Kod incelemesini insan yapmak zorunda şu anda. Bunu yapmayan bazı şirketler varmış bilmiyorum da bizim şu an darboğazımız o yani. Ne kadar hızlı bir şekilde bir yapay zeka ile kod üretsek de o kodun yine de insan tarafından incelenmesi gerekiyor. Bence bu tabii küçük firmalar için yani Evet. kaynak kapasitesi sınırlı firmalar için ve iyi fikri olan firmalar için çok büyük bir nimet. Yani bu yapay zeka olmak. Tabii ki. Şu anda mesela bu tamamen firmanın risk hesaplamasını komple değiştiriyor. Gerçi Tabii. tamam, yapay zekada da her şey bedava değil. Yani sonuçta tokenları, çubukları sayıyorsun. Çubuk doldu mu bugün? Dolacak mı? Evet. Yeni çubuk ne zaman Doğru. başlıyor şeklinde. O sıkıntı var. Ama tabii Var. şimdi bu bir kişi işe alıp onu eğitip ve belki eğittikten sonra belki bu kişi firmayı ya burada ben çalışmam deyip de bırakma riski var. Ona yatırımın var. O Var. verdiğin yatırımın alıp alamayacağın var falan. Yani bu tamamen küçük ve orta ölçekli firmalar için çok Mükemmel. büyük bir Evet. kaynak. Ve kullanılması da zaten- gerekiyor. Evet, düşünsene. Şimdi hani senin dediğin gibi birisini işe alıyorsun. Onun bir ay, 2 ay sistemi öğrenme dönemi var. Tabii. Süreçleri. Yapay zekada o dönem yok. Değil mi? Doğrudan konuya dalabiliyor. Evet. Diyelim ki işler ters gitti, biraz küçülme yapacaksın. Bazı alanda hani yatırımları azaltacaksın. İşten mühendis çıkarman gerekiyor. Şimdi bu bir sıkıntı da. Neticede bu çalışanlar insan aileleri var ve onu düşünüyorsun ve bu insanlara bir belli bir tazminat ödeyip işten çıkarıyorsun. Yine yapay zekada bunlar yok. İşin bittiği zaman kesersin orada. Tekrar gelirin yükseldiği zaman sen dedi ya çubukları sayıyorsun. O çubuklar dolduğu zaman beklersin. Bir şey kaybetmiyorsun. Yani sadece üretkenliğin düşüyor. Bir sonraki ay kaldığın yerden devam edebiliyorsun. Mükemmel bir olay. Bir de mesela bu yapay zekanın tabii yaşamımızda da mesela gündelik hayatta da otomatikleştirme olayını düşündüğün zaman mesela eğer kendi hayatımıza entegre edebilirsek ki bir sonraki konumuzda yerel çalışan yapay zekalar mesela local language model'lar, DeepSeek gibi ya da yeni bir model duyuruldu. Bu haftanın bir başka konusu. Oraya da geçiş yapabiliriz. Bu hafta olan. Yapalım. Bu modelleri mesela evde belirli bir server'e kurup işte gündelik hayatımızı optimize edebiliyorsak bu konuda da bayağı bir zaman kazanmış oluyoruz. Başka şeylere mesela ben bir örnek vereyim. Geçen hafta yapay zekayı kullanaraktan bütün muhasebe işimi, 10 senelik muhasebe işimi yaklaşık yarım saat, bir saat içerisinde hallettim. Bütün bu şeyleri, banka dekontlarını biliyorsun ki bankalar artık PDF olarak veriyorlar. Onları düzenli olarak ben bilgisayarımı indirip işte bu NAS cihazıma işte yıllık olarak tutuyordum. Ve Claude'a dedim ki bana işte bu Excel'de bana bir döküm çıkarabilir misin? Ve bu çıkardığım dökümde de mesela bir kolumna bir işte sütuna şey olsun bana otomatik olarak değerlendir. Bu mesela bir yere bir şey ödemişsem bu evin kredisi mi işte arabanın kredisi mi ya da işte evin sigortası mı ya da çocuğun masrafı mı yani saniyeler içerisinde o dekontları, PDF dekontları işte analiz edip hemen bir Excel raporu çıkarıp bana gösteriyor yani nereye ne harcamışım, nereden para gelmiş falan harika bir olay. Mesela bu şekilde de yapay zekayı hayatımızda da entegre edebiliyoruz yani. Evet. Ondan sonra neden tabii ki SaaS firmaların hisseleri düşmesin? Artık senin Excel alman gerek kalmayacak yani. Kesinlikle. Yazarak takip edebiliyorsun. Hatta konuşarak da yapabiliyorsun muhtemelen. Kesinlikle. Yani müthiş bir olay. Tabii ki ben bu banka dekontlarını işte Claude ile paylaşaraktan aklıma bir şey daha geldi. Şimdi bu benim veri güvenliğim ne kadar Claude için ya da Anthropic için önemli
Ve bazı kişiler artık bu işte bu tip servisler yerine evde kendilerini işte Gemma 4 gibi, Gemma 4 3'ten sonra 4 de piyasaya çıktı bu hafta. O konuda da konuşabiliriz. Ya da DeepSeek gibi modelleri işte kendi cihazlarında, evdeki cihazlarında koşturup mesela Sadece elektrik parasına. tabii sadece elektrik parasını gündelik işte süreçlerine entegre edebiliyorlar ve hayatlarını optimize edebiliyorlar. Bu harika bir şey. Yani dışa bağımlılığını da ortadan kaldırıyor. Evet. İnternetin olmasa bile bunu kendi evinde çalıştırıp sonuç alabiliyorsun değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Ve bu hafta mesela konu Ne konuyu oldu? açmış diyelim. Bu hafta Evet. Google Gemma 4 diye bir model duyurdu. Bu Gemma evet. 3'ün bir sonraki modeli. Ve bu modelde işte geçen hafta konuştuğumuz Turbo Quant gibi teknolojileri kullanaraktan bu modeli o kadar küçük bir hale getirdiler ki artık dedikleri şey başarılı bir modeli biz artık offline yani hatta bir mobil cihazda bile koşturabiliyoruz. Buna ne diyorsun? Ben de biraz araştırdım bunu. Bu Tabii ki devrim olarak gözüküyor. çünkü Hani bu çıkan haberden sonra birkaç hafta önce çıkan bu Turbo Quant geliştirmesinden gelişmesinden sonra böyle beklenti oluştu. Acaba hani daha verimli modeller çıkacak mı? Google'dan gelmesi şaşırtmadı. Kesinlikle. Mamasıyla birlikte hoşuma gitti. Dedim, Ne güzel hani. Madem böyle bir makale yayınlıyorsunuz, bellek firmalarının hisselerini düşürüyorsunuz. Hani bir sonuç görelim de hani değsin ve sonuç geldi. Şu an benim izlenimim şöyle bir şey var. 4 farklı boyutta geliyor bu modeller. İkisi telefonlarda da çalışabiliyor. Üçüncüsü kuantizasyonla 16 GB'lık ekran kartına çalışabiliyor. Dördüncüsü daha büyük sistem gerekiyor. Hani daha akıllı diyelim. Ve çok iyi yani. Adamlar farklı ihtiyaçlara göre model yapmışlar. Ve ben bu Gemma 4'ü şeyden duydum ilk. Android haberlerini takip ediyorum. Ben eski bir Android hayranı olarak diyeyim. Yani geliştiricisi hayranı. Tam geliştirici olamamıştım. Takip ediyorum. Android içerisinde bunu gömmüşler. Ve yerel çalışıyor. İlk o şekilde haberim oldu. Yani bunu hoşuma gitti. Sadece bunu hani bakın biz böyle model yaptık diye çıkarmamışlar. Hem Antigravity içine koymuşlar. Antigravity Google'un kendi IDE'si yazılım geliştirmek için. Yapay zeka destekli yazılım geliştirmek için. Hem onun içine koymuşlar hem de Android Studio içine koymuşlar. Yani takdir ettim. Harika bir şey. Sen daha araştırma yaptıysan duyalım detaylarını. Ben çok detaylarını bilmiyorum. Ve bu konuda aslında bayağı yeni. Ben şeylerine baktım, benchmarklarına baktım. Hiç de fena değil. Yani şu anda bu DeepSeek R1 modeline bayağı yakın bir yerde seyrediyor. Bu DeepSeek'in ben sana bir grafik göndermiştim. Onu arıyorum şu anda. DeepSeek'in modeli tabii çok daha büyük. 300 beylik yani 300 milyarlık bir parametre. 300 milyarlık bir parametresi olması gerekiyor. Bunda sadece benzer performansı bu ara 32 ya da 31 billion yani milyarlık bir parametre setiyle ulaşıyor ve bu baya bir iyi. Yani DeepSeek'in o performansına sadece 32 GB'lık bir alan ihtiyacı duyaraktan, hafıza alanı ihtiyacı duyaraktan ve o başarıma ulaşıyor. Ve bu tabii ki de bayağı bir iyi bir skor diye Google bunu şu anda lanse ediyor. Ve bu tip modeller bence mesela gündelik hayatta dediğim gibi bir muhasebe yardımcısı olur. Ya da şu anda her yerde roketler, füzeler, balistik füzeler uçuyor. Yani bunu alırsın yani bunu füzenin içine embed bile edebilirsin yani. Doğru. Yani o kadar ufak ki yani bayağı bir ilgi çekici bir model ve skorları da bayağı iyi. Mesela bu multimodal skorları, pro modelleri mesela 76-77'ye kadar çıkmış.
normal multimodal skoru %89. Bayağı yani şu Gemma 3 ile karşılaştırdığınız zaman 27 milyarlık parametrelik modeliyle bayağı bir sıçrama var. Çok büyük bir sıçrama yapmış. Çok iyi. Çok iyi, evet. Ve bunu Ve bunu makinelerimizde makinelerimizde kullanabiliyoruz. İnternete bağımlı olmadan. Evet, çok Kesin. enteresan. Kesinlikle. Evet. Evet. Dün Copilot üzerinden biraz kıyaslama yaptım. Evet. Yani o yüzden hani doğruluğu konusunda bir garanti veremeyeceğim. Çünkü Neticede o da yapay zeka. Bana şöyle Evet. bir şey söyledi. Sadece kodlama yani structural neydi structural? Türkçe'ye Yapısal. çevirirsek. Yapısal, harika, teşekkürler. Kodlama için hala QN Coder daha iyi ama Öyle mi? Gemma 4'ün özelliği tam bir yazılım mühendisi gibi çalışması. Yani kıdemli yazılım mühendisi gibi. Yani akıl yürütme, ondan sonra genel olarak bir sorunu çözme, hatta debug, bir sorun varsa hani işte derinine inip bundan olabilir diye. Bu konuda Gemma 4 çok daha iyiymiş. Zaten bunun özelliği şöyle, hani yazılım destekli, yapay zeka destekli yazılım yaparken tek bir modele bağımlı kalınacak diye bir şey yok. Genelde insanlar zaten birkaç modeli farklı amaçlar için kullanıyor. Yani Gemma 4'ün de amacı burada şey olacak, yani hani genel olarak hani aynen orada yazıyor architecture diyor, yani mimari tasarımlarda daha ön plana çıkıyor gibi gözüküyor. Burada Evet, sanırım bir de işaretlediğim gibi mixture of experts dediğimiz bir Evet. Evet. Bir yöntem var. Bir yöntem var. Oraya girelim mi o detaya? Ben de çok hakim değilim ama yaptığım araştırmalardan Biraz onlardan şeyler bahsedebilirsin mesela. Ben de bahsedelim. şu anda okumaya çalıştım. Geçen hafta biraz kayboldum. Bayağı bir derinlemesine giden bir konu. Ve optimize edilmiş bir model. Aynen. Şimdi 4 farklı şu ikinci paragrafta işaretler misin? Orada yazıyor. Featuring both dance. Hayır. Daha yukarıda. Evet, featuring both dance mix. Okay. Şimdi dance, bu modeller genelde ikiye ayrılıyor. Hafızaya sığmama ile alakalı. Şimdi dance modelde bütün model belleğe yüklenmesi gerekiyor. Bu hangi bellek olur? Sistem belleği olur ve çok yavaş kaldığı için yani çok ağır sonuç üretiyor. Kullanılmayacak aşamada. O yüzden ekran kartına yükleniyor. Çünkü ekran kartının VRAM dediğimiz grafik belleği sistem belleğinden 15-20 kat daha hızlı çalışıyor. Ve bu da sonucu çok değiştiriyor. Tabii ki şöyle bir sıkıntı var. Çoğu ekran kartı günümüzde hani normal bir insanın alabileceği 8 GB ya 16 GB'tır. Eğer 32 GB almak istiyorsan iki seçeneğin var. Hatta şu an 3 oldu. İşte Nvidia'nın RTX 4090, RTX 5090. Bunların ikisinin fiyatları da dudak uçuklatıcı derecede, işte 2000-3000 dolardan başlıyor. Yani böyle bir, ve bunun tabii şeyi de var. Buna uygun güç kaynağı olması gerekiyor. Çok fazla şey çekiyor, elektrik çekiyor vesaire. Yani bir sürü dezavantajı da var. Sıkıntı var. Intel yeni bir işlemci çıkardı. Yeni bir grafik kartı çıkardı. Arc Pro B70 diye. Bunda 32 GB bellek var. Hatta anlaşılan şu ki Intel bu grafik kartını sadece yapay zeka odaklı çıkarmış. Yani oyun performansına bakıldığında hani çünkü $1000 civarında şey alırsanız mesela 5070 Titanium alırsanız çok daha hani iyi oyun performansı alırsınız. O yüzden Intel ona yönelmemiş. Intel de orada hani bu yapay zeka amaçlı kullanılsın diye çıkarmış. Çünkü bellek kapasitesi 32 GB. Şimdi ben bir araştırma yapıyordum. Dedim ki bu dense modeller 16 GB'a sığmazsa 32 gerekiyor. Onun yerine nasıl bir alternatif olabilir? Çünkü ben dedim ki acaba elimdeki 5080'i satıp belki Arc Pro B70 mi alsam diye düşündüm. İşte Copilot'la biraz istişare ettik. Copilot şunu dedi. Yani zaten bu arada dediği rakamları da ben ayrıca kendim dışarıdan onayladım. RTX 5080 çok daha hızlı. Zaten onun üzerindeki bellek GDDR7 ve işlem gücü fazla, çok daha fazla ve işlemcinin Nvidia olduğu için bu yapan firma tabii ki
LLM'ler için üzerinde native çalışan donanım var. Yani bu Arc Pro B70'te yokmuş. O yüzden hani sığmıyor. Tek avantajı B70'in dense modellerin 32 GB'a kadar çıkıp sığabilmesi. Onun dışında yani 5080 çok daha avantajlı. Tek dezavantajı 16 GB. Peki dedim ki ne yapabiliriz? Ben de bilmiyorum şimdi mesela bu kadar küçük bellekte. İşte o zaman bu Mixture of Experts kavramını öğrendim. Bu modelde modelin Transformer'ın bir kısmı, tam emin değilim, sistem grafik belleğine alınıyor ve her token için bu expert dedikleri modelin geri kalanı sistem belleğinde tutuluyor. Mesela 100 GB, tamam mı? Sığmıyor çünkü hafıza grafik kartının belleğine. Tabii. Ve sen bir soru sorduğunda grafik kartındaki belleğindeki model uzmanlar nerede ona karar veriyor ve sistem belleğinden o uzmanı çekiyor hafızaya, grafik hafızasına. Ve daha az bir hız kaybıyla çok daha akıllı. Bunu akıllı hani derken hani sistemin Smart. genel akıllıyla doğru orantılı olarak söyleniyor. Daha Daha doğru sonuçlar ortaya koyuyor. Ve ben bunu biraz araştırdım ve bu şekilde yönelmek istiyorum. Şimdi CAMA'ya baktığımız zaman CAMA 4'te daha doğrusu onda da iki türlü olduğunu görüyoruz. Hem dense modelleri var hem de Mixture of Experts modelleri var. İstersen oraya bir ara tekrar bakarsan Tabii. 4 modelin sanırım 2 tanesi öyleydi. CAMA 4'ün Mixture. Ben bunları denemek istiyorum kendi sistemimde. Ve zaten bu konu da zaten bayağı bir Detaylı. yani detaylı. Yani bu işin teorisi Sağlam matematik var. bayağı bir matematik var ve bu sanırım işte modelleri scale etmeye yarayan, daha iyi scale etmeye yarayan bir metot. Ve bu konuya tabii bir başka videonun bir konusu yapabiliriz. Burada bayağı bir güzel Kesinlikle. bu Hugging Face'te bayağı güzel bir açıklaması var aslında. Ve tabii bu açıklamada dediğim sana birkaç hafta önce bakmaya çalıştım ama bir süre sonra işte konsantrasyonum bozuldu. bu benim bulduğum blog bu değildi. Bu biraz daha Hugging Face'i biraz daha insancıl anlatmışlar yani biraz daha. Tırnak içinde insancıl diyelim. Tırnak içerisinde normal insanların anlayacağı şekilde açıklamışlar ve bayağı güzele benziyor. Bu konuya da giriş yapabiliriz bir sonraki konuda. Ben de araştırma taraftarıyım. Çünkü bu sanırım ya donanım en azından son kullanıcı için donanım sınırına ulaştık. Ekran kartı çok enteresan bu arada. Ekran kartları ilerlemesi biraz durdu. Nvidia sağ olsun pazarı da elinde tutuyor ve bunun sebebi yapay zeka sektöründen dolayı ağırlığını oraya verdi ve bu yani biraz bir kısır döngü var burada. Yapay zeka bir taraftan hani kurumsal anlamda tabii ki hani bunların mali sıkıntısı yok ki hani bütün parayı döküyorlar en güçlü en son sistem donanımı almak için. Biz son kullanıcının öyle bir şansı yok. Olmadığı gibi bu sistem üreticileri yani bellek üreticileri ve işlemci üreticileri daha yani kurumsaldan daha fazla kazandığı için son kullanıcı üretmemeye başladılar. Üretmemeye başladılar tabii. İlerleme durdu. Tamam mı? Mesela Nvidia bu sene 6000 serisini çıkaracaktı. Gündemden kaldırdı. Şu an yok ne zaman geleceği. Yani bu sene gelecek bile diyemiyorlar. Çünkü adamın yapması gerek yok. Yani para kazanmadığı bir şeyi neden yapsın? Yani onu da anlayabiliyorum. Şimdi olmadığı için biz son kullanıcı olarak biz tıkandık. Yani elimizdeki donanım belli. Birkaç sene bu donanım daha ileriye gidemeyecek. Biz bu donanım daha ileriye gidemeyeceği için daha değişik modelleri bulmak zorundayız. Yani modeller daha bir değişik şekilde bu var olan donanım kısıtlamasına uygun şekilde evrilmek zorunda ve bunu bekliyoruz. Ve şu an bu Mixture of Experts'te bunu görüyoruz. Bu zaten evriliyor. Ya zaten bu bilinen sadece evriliyor değil de bu zaten bilinen bir konu. Yani şu anda yapay zekanın bu geliştirme aşamasını geçtik ve şu anda scale aşamasındayız ve şu anda birçok da işte bu Anthropic'ten ayrılan OpenAI'den ayrılan bu işte konunun eksperleri mesela genellikle bu teknolojinin sınırına
anlattığımızın tarafında olan eksperler zaten Evet. bu konuyu daha çok işte Evet. dile getiriyorlar. Bu sonsuza kadar bunu scale edemeyiz. Başka Tabii ki. yöntemler bulmamız gerekiyor ve bu yöntemler de Evet. yavaş yavaş sanırım emerge ediyor teknoloji geliştikçe. Evet, Peki evet. bu videomuzu da şu şekilde sonlandıralım. Uzun zamandır bu soruyu sormadım. Peki işlerimizi kaybedeceğiz mi? Serkan ne diyorsun bugün? Evet, uzun zamandır bu soruyu görüşmeler sormuyoruz. Arada hakkında. soruyoruz ama sanki artık şey gibi gözüküyor. Sanki her hafta bu soruyu sormalıyız çünkü her hafta o cevap değişebilir gibi. Evet. Benim kişisel kanaatim, ben seneye işim var gibi gözüküyor. Yani bizim şirketin kendi dinamikleri haricinde konuşuyorum. Hani her şey normal şartlarda giderse. Seneye de işimi elinde tutarım gibi gözüküyor ama 2028 için emin değilim. 2028'de işimden alabilirim. Yani genel olarak Yani söylüyorum bir yazılım mühendisi olarak. Evet. yani şu şekilde tekrardan rephrase edeyim, yani belki işini kaybetmezsin ama işverenin bu Serkan'la alışverişimizi biraz değiştirelim mi ya diyeceğimiz noktaya gelebilir yani. Evet, şöyle olabilir. Hani biraz değinmiştim bizim CTO'nun dediği, hepiniz birer müdür olacaksınız. Evet. Bir yerden sonra bu ara kademeye bana da gerek kalmayabilir yapay Hı. zeka gelişmesiyle. Onu demek istiyorum. Şu an Evet. mesela şey ortadan kalktı, değil mi? Giriş seviyesi mühendisler Evet. artık işe alınmıyor. Çünkü gerek yok. Hani Hı hı. bunu gördük. Ne gerekiyor? Kıdemli mühendisi gerekiyor ki yapay zekanın yaptığı işleri kontrol edebilsin. Onu doğru Evet. yönlendirebilirsin. Ama bu modeller geliştikçe buna da mesela Gemma 4 mesela bunu yapıyormuş, değil mi? Gemma 4 mesela başka bir şeyi kontrol edecek. Başka bir modeli kontrol edecek. O mesela Hı hı. benim yerine geçebilir. Anladın mı? Hani eğer bu %100 şeye varırlarsa, doğruluğa varırlarsa mesela bana gerek kalmayacak. Bana gerek kalmayınca ne olacak? Bir müdür artık benim şeklimde beni modelleyen bir yapay zekayı kontrol ediyor olacak. Yani ama Konuyu bu açtı. ne zaman olur tabii bilemiyoruz. Konuyu açtı da biz mesela hep mesela bu yapay zekanın şimdi mühendislerin işini elinden alacağını konuşuyoruz ve Evet. genellikle de şu şekilde bir yaklaşım var. Mühendislerin işlerini elinden almayacak. E, Evet. e, He- o Hesap makinesi gibi. hesap makinesi gibi, yani bunun işimizi elimizden almayacak ama yeni bir mühendis tipi ortaya çıkacak. Yani software Evet, doğru. engineer 2.0 şeklinde, 2.0 şeklinde. Doğru. Katılıyorum. Ama ben bundan şüpheliyim yani. Teknisyenler acaba bu konuya nasıl yaklaşıyorlar? Yani size ne gerek var? Ben zaten yani yazılım mühendisi ikinci versiyonunda ne gerek var? Ben zaten yapay zekayı soraraktan mühendislik çözüm ortağımı bulmuşum zaten yani. Size gerek yok ya da müdüre ne gerek O var da diyebilirler. Yani benim diyeceğim şu, işi gerçekten yapan adamlar bence işlerini kaybetmeyecekler. Ama işi doğru. yönetici yani yukarıda beyaz yaka olanlar bence en büyük tehlikeli bu arada. Belki de evet, dediğin şöyle. Belki de bizler müdüre dönüşeceğiz bir yerde. Şu Evet. anki müdür konuyu anlamayan müdürler işsiz kalacak. Mümkün tabii ki. Yani Bir sonuçta dönüşüm olacağı kesin yani. bir tane bir resim dolaşıyordu bundan birkaç sene evvel, LinkedIn'de olsun işte sosyal mecralarda, böyle bir 10 tane adam bir adamın başında duruyorlar. Evet. Bir adam da işte elinde kazmayla işte Evet. kuyu mu kazıyor, bir yolu tamir ediyor. 10 kişi de işte yolu gösteriyor, ne yapılacağını anlatıyor. İşte birinin kafasının üzerinde yazılım mühendisi yazıyor, öbürünün başının üzerinde işte müdür yazıyor, öbürünün ürün müdürü falan. Yani Evet. o kazmayı elinde tutan adamın bu adamlara ihtiyacı kalmayacak gibi. Onu demek istiyorum yani. Evet. O da olabilir. Evet, o da olabilir. Yani aşağı doğru bir devrim değil de yukarı doğru bir devrim olabilir. Kesinlikle, kesinlikle. Enteresan. Bence bizim Mümkün. bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Olabilir. Ya bunu zaman gösterecek. O yüzden her hafta bu soruyu sormakta fayda var. Kesinlikle. Tamam, o zaman bu Evet. haftalık konularımızı tamamladık. Teşekkür Tamam. edelim. Haftaya tekrar Evet. görüşelim yeni konularla. Zaten yapay zekayı konuştuğumuz için her hafta Her yeni hafta yeni yeni bir konular konu oluyor geliyor. zaten. Hatta sığdıramıyoruz. Konu sıkıntımız yok. Yok. O zaman Evet, doğru. sana diyelim iyi günler, bana iyi geceler. Sana iyi Önümüzdeki geceler. hafta Bir görüşmek üzere. sonraki yayında Kendinize iyi görüşmek bakın. üzere. Oldu. Görüşürüz.